Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimizi bu ipimizle çıkartacağız. İpim Himalaya'nın ihraç fazlası yünlü bir ip. Şöyle göstereyim, orta kalınlıkta. Bununla harika bir model başlayacağız. Kullanacağım şiş 3,5 numara. Modelimiz oldukça güzel ve kolay bir model. İstediğiniz örgüde kullanabileceğiniz harika modellerden. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Yapım aşamalarına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. Modelimize ilmeklerimizi alarak başlayalım. Bu şekilde birinci ilmeğimi aldım. Bu model için ilmek sayısı 4 ve 4'ün katları. Yapacağımız örgüye göre ilmek sayısını bu şekilde ayarlayıp modelimizi kurabiliriz. Şöyle ben kısa bir anlatım yapacağım. Onun için az bir ilmek sayısına ihtiyacım var. Evet. Sayalım şöyle ilmeklerimizi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 ilmekle modelimi kurmaya başlıyorum. Şimdi lastik başlayacağım ben. Örgümüzün arka yüzündeyiz. Lastiğimizi buradan başlıyoruz. Kenar ilmeğimi ilk sıra olduğu için ördüm. Devamındaki iki ilmeğimi ters örüyorum. 1, 2 ilmek ters ördüm. 2 düz. Örgümün arka yüzündeyim. Lastiğimi bu şekilde başlıyorum. İstediğim ölçüde lastiği tamamladıktan sonra modelimizi kurabiliriz. Lastiği şöyle 2 düz 2 ters yaparsanız modele uyum sağlayacaktır ama istediğiniz lastiği de kullanabilirsiniz. Ben bugün bu 2 ters 2 düz lastik üzerine başlayacağım. Şöyle 2 tersle bitiriyorum. Kenar ilmeğimi de ördüm. Şimdi lastiğimi birkaç sıra tamamlayacağım. Lastiğimi tamamladım. Bu şekilde şimdi modelimizi kurmaya başlayalım. Modelin birinci sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıramı düz örerek tamamlıyorum. Birinci sıra ön yüzünde bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Şu şekilde bakın şöyle düz örerek tamamlıyorum. Kenar ilmeğimi de ördüm. Birinci sıra ön yüzünde ilmeklerimi düz ördüm. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Birinci sıra ön yüzünde düz, ikinci sıra arka yüzünde ters örelim. İlmeklerimizi kenar ilmeğimi de ördüm. Üçüncü sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şu şekilde. Önce bir kez artırma yaptım. Kenar ilmeğinden sonra bir ilmek doladım. 2 ilmeği bir düz örerek tek ilmeğe düşürdüm. Yani kesme işlemi yaptım. Önce bir artırdım.
Daha sonra 2 ilmeği düz örerek sola doğru kestim. Tek ilmeğe düşürdüm. 1 artırdım. 2 ilmeği tek ilmeğe düşürdüm. 1 artırdım. 2 ilmeği düz örerek tek ilmeğe düşürdüm. 1 artırdım. 2 ilmeği bir düz örerek tek ilmeğe düşürdüm. Kesme işlemi yaptım. 3. sıra ön yüzünde bu şekilde yapıyoruz bütün ilmeklerimizi. Önce bir artırma, daha sonra 2 ilmeği bir düz ördüm. Tek ilmeğe düşürdüm. Sola doğru yani kesme işlemi yaptım. Aynı şekilde son 2 ilmeğimi de yaptım. Şimdi burada artırma yapmıyoruz. Çünkü sıra başında yapmıştım artırmamı. Sıra sonunda kesme işleminden sonra kenar ilmeğimi ördüm. Buna dikkat edelim. Modelimizde artma olmasın. Sıra başında artırma yaptık. Sıra sonunda artırma yapmadan direkt kenar ilmeğimi ördüm. 4. sıra arka yüzündeyim. Evet. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. 4. sıra arka yüzünde ilmeklerimi ters örüyorum. Modelimiz 6 sıradan oluşmakta, kolay bir model. İlmek sayımız da 4 ve 4'ün katları. Evet. Ben bunu 20 ilmekle çalıştım arkadaşlar. Dediğim gibi siz de yapacağınız örgüye göre ilmek sayınızı bu şekilde ayarlayacaksınız. Modelin tam denk gelmesi için 4, 8, 12, 16 diye devam edecek ilmekleriniz. Evet, 4. sırayı da ters örerek tamamladım. Şimdi 5. sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 düz ilmek ördüm. Kenar ilmeğinden sonra 2 düz, 2 ters. Altta yaptığımız lastik gibi 2 düz, 2 ters. Aynı şekilde devam ediyorum. 2 ters. Burada yaptım. Devamındaki 2 ilmeğimi de düz ördüm. Aynı üst üste gelecek. Bakın tersler tersin üstüne, düzler düzün üstüne gelecek şekilde ilmeklerimizi ayarlıyoruz. 2 düz ilmek, 2 ters ilmek. Son 2 ilmeğimi de yine düz ördüm. Bir de kenar ilmeğimi ördüm. 5. sıra ön yüzünde ilmeklerimi 2 düz, 2 ters, 2 düz, 2 ters olarak devam ettim. Son sıramız 6. sıra arka yüzündeyiz. Yine ilmeklerimizi düzü düz, tersi ters örüyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki 2 ilmeğim ters. Ters olarak ördüm. 2 düz, ilmek ördüm, 2 ters. İlmeklerimizi olduğu gibi örüyoruz. 2 ters, 2 düz. Modelimizi bir kez kurmuş olduk arkadaşlar. Modelimiz 6 sıradan oluşmakta. Hep bu 6 sıranın tekrarını yapacağız. Modelde kaydırma olmayacak. Evet, bu şekilde birinci modeli kurdum. Bakın şöyle, tabii ki ilerledikçe model kendini gösterecek. Harika, şöyle ajurlu bir model. Bir kez daha kuralım hemen. Modelimizi ikinci kez kuruyoruz. Modelin 1. sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi düz örüyorum. 1. sıra ön yüzünde ilmeklerimi düz örüyorum. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi düz örelim. Kenar ilmeğimi de ördüm. 1. sıra ön yüzünde ilmeklerimi düz ördüm.
İkinci sıra arka yüzüne geçtik. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Birinci sıra düz, ikinci sıra ters örelim. Arka yüzünde yani ters örelim. Daha sonra şu ajurlu kısma geçeceğiz. Evet, sıra sonuna geldim. Kenar ilmeğimi de ördüm. İkinci sıra arka yüzünde ilmeklerimizi ters ördük. Üçüncü sıra ön yüzüne geçtik modelin. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bir artırma yaptım. Şöyle bir doladım. Sıradaki iki ilmeğimi düz örerek, bakın sola doğru düz örerek kestim. Tek ilmeğe düşürdüm. Önce bir artırma yaptım. Daha sonra iki ilmeği düz örerek kesme işlemi yaptım. Bir artırdım. İki ilmeği tek ilmeğe düşürdüm. Yani şu şekilde ikisini bir düz örerek kesme işlemi yaptım. Bir doladım. İki ilmeği düz ördüm. Tek ilmeğe düşürdüm. Sıra sonuna kadar böyle devam ediyoruz. Üçüncü sıra ön yüzündeyiz. Bu ajurlu kısmı bu şekilde yapıyoruz. Bir doladım. İki ilmeği düz ördüm. Kestim. Evet, sıra başında artırma yaparak başlamıştım. Sıra sonunda artırma yapmıyorum. Kesme işlemi yaptıktan sonra kenar ilmeğini örüyorum. Artırma yapmadan. Şöyle buna dikkat edelim. İlmek sayımız artmasın. Dördüncü sıra arka yüzüne geçtik. İlmeklerimizi hepsini ters örüyoruz. Dördüncü sıra arka yüzünde ilmeklerimi ters örüyorum bir sıra. Son iki sıramız kaldı. Evet. İlmeklerimi ters örerek tamamlıyorum. Kenar ilmeğimi de ördüm. Beşinci sıra ön yüzüne geçtim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra 2 düz ilmek ördüm. 2 düz. 2 ters. 2 düz. Alttaki lastik gibi. Önce 2 düz, 2 ters. Bakın şöyle bir görüntümüz olacak. 2 ters. 2 düz örerek devam edelim. 5. sıra ön yüzündeyiz. Son 2 düz ilmeğimi de ördüm. Kenar ilmeğimi ördüm. Sıramı 2 düz 2 ters örerek tamamladım. 6. sıra arka yüzündeyiz. Yine ilmeklerimizi olduğu gibi örüyoruz. Kenar ilmeğinden sonraki ilmeğim 2 ters ilmek ters olarak ördüm. 2 düz ilmek, 2 ters ilmek örerek devam ediyorum. 2 düz, 2 ters. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyorum. Son sıramız. Bunu da tamamladıktan sonra ikinci kez modeli kurmuş oluyoruz. Model gördüğünüz gibi oldukça kolay ve güzel, gösterişli bir model. Evet, sıramı tamamladım. Bakın modeli 2 kez kurduk. Model böyle devam ediyor. Lastiğin devamı, bakın şöyle devamında oluşan bir model
Yani bu lastiği kullanmanızı tavsiye ederim. Gayet güzel, şöyle yakıştı. Bir de şöyle büyük bir parçam var. Onu göstereyim. Yani büyük dediğimde bu yaptığımızdan biraz daha büyüğünü başladım. Modelin ilerlemiş halini görmeniz için. Bunu beraber yaptık. Şöyle kenara koyuyorum. Bunu da daha önce ben yaptım. Şöyle birkaç model kurdum. Bunda da yine aynı lastiği kullandım. 2 düz, 2 ters olarak yaptığım bir lastik. Bakın şöyle. Modelin arka yüzü de bu şekilde. Şöyle bir görüntümüz var. Model yakadan başlama örgülerinizde de böyle. Şöyle göstereyim nasıl göründüğünü. Evet. Evet, bugünkü modelimiz de buydu arkadaşlar. Bu modeli yetişkin örgülerinde, çocuk örgülerinde, yani her türlü örgüde kullanabileceğiniz harika, yapımı da oldukça kolay, güzel bir model. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Sizler de nelerde kullanacaksınız, onları da yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.